Türkiye bunu inceleyip üstünlüklerini ve avantajlarını ve dezavantajlarını biliyoruz demiştim. Şöyle söyleyeyim. Eurofighter, yani bunlar hem Rafael'den, yani şeyin aldığı Rafael'den, hem de F-16 Blok 70'lerden daha iyi bir uçak. Yani sahada kapışırsa birçok avantajı var bu iki uçağın. Yani daha doğrusu bu uçağın büyük bir avantajı var. Hem IS radarları hem de üzerindeki bazı füze sistemleri çok gelişmiş. Bu uçaklar eğer erkenden hava kuvvetlerinin envanterine girerse bizim aleyhimize oluşmuş olan, Kaanlar gelinceye kadar ki oluşmuş olan o boşluk çok kuvvetli bir şekilde tamamlanacaktır diyor, düşünüyorum. Peki bu konudaki son açıklamaları Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bize neyi işaret ediyordu? Burada Almanya'nın çıkardığı pürüzün artık giderildiğini biliyoruz. Bugün seninle arada konuştuk Evet. bununla ilgili. Şöyle bir şey değil arkadaşlar. Yani hani örneği de öyle verdim. Araba almaya karar verdik. Evet. Arabayı satacak adam da arabayı getirdi. Aha. Arabanın kaportasına baktık, motoruna baktık. Araba iyiymiş, hadi abi ben bu arabayı alıyorum falan hikayesi değil. Hani bu görüntü öyle bir görüntü değil. Hani bize 2 tane uçak gönderdiler. Biz de 2 dakika uçağı inceledik. Uçak da çok güzelmiş ya. Kaportası da iyiymiş. Hadi biz o uçağı alalım. Mevzusu bu değil. Buradaki verilen görüntü, bu bir inceleme gezisi de değil. Bu görüntü iki ülkenin bu konudaki kararlılığını göstermek anlamında yapıldı bu. Evet. Yoksa hani içine uçağın binip kalkmakla bu uçağı öğrenmek demek değil ve buradan da uçak alımına karar verilmez. Bu zaten bir incelemenin sonucunda gelinmişti. Bu incelemenin sonucunda karşılıklı heyetler gidip gelmişti. Türkiye'nin kendi avantajına olan bazı ülkelerde bu uçaklar incelenmişti. Ve ondan sonra karar verilmişti. Bir kez daha söylüyorum. Buraya gelen uçaklar inceleme için inmiş uçaklar değil. Bu görüntü için. Bu bir görüntüydü. Kararlılığın gösterilmesi, İngiltere'nin Türkiye'ye bu konuda verdiği desteği göstermek anlamında bir hareketti. Sembolik anlamı var. Sembolik bir anlamı var. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, İngiliz yetkililerin beraber gösterdiği resim, biz kararlıyız kardeşim, bu uçağın size verilmesi konusunda kararlıyız mesajıydı. Vermeyecek ülkeler düşünsün. Burada bir tek itiraz vardı. Almanya'ydı. O da Almanya'da bu konuyu aştı. Yani görüşme yapılması için ön izin verildi. Bundan sonra ne olacağına hep beraber inceleyeceğiz. Bu şu anlama gelmiyor. Yarın sabah bu uçaklar bize gelir anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim size. Belli bir prosedür vardır. Belli bir plan işleyecektir. Ama İngiltere ile son dönemde yaşanan askeri işbirliği konusundaki gelinen nokta açıkçası çok sevindirici bir nokta. Peki biraz da Eurofighter Typhoon'a teknik olarak bakalım isterseniz. Tamam, bakalım. Bir taraftan F-35 ile bir karşılaştırmamız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, tam da bu. Böyle bir baktığımızda tabii bir tarafta 5. nesil bir uçak değil mi? Ya bir defa tabii nesil olarak aynı nesil değil. Yani o yüzden şöyle yapmayalım. Çok da doğru yani değil diyorsunuz. elma ile armutu karşılaştırıyoruz şu anda. Nesil olarak 2 tane farklı uçaktan bahsediyoruz. Evet. Belki bu uçağı karşılaştırırken karşılaştıracağımız uçak belki şey olmalı. F-16, Blok 70, Rafael olmalı. Bence F-35 klasman onun aynı klasman değil. Evet. Evet, uzun şeyleri, hızları ve diğerleri birbirinden farklı olabilir. F-35'in en büyük özelliği görünmemezlik özelliği. Yani onun avantajı o. Evet. Ama bu uçak diğer uçaklardan 4,5 nesil dediğimiz uçaklar konusunda kendi neslinin en iyi uçağı. Bakın, kendi neslinin en iyi uçağı olduğu söyleniyor. Ben hava kuvvetleri konusunda bilgi sahibi değilim ama şu ana kadar yazılanlar, çizilenlere baktığımda, inandığım insanla yazılanlara baktığımda en iyi uçak olarak dilendiriliyor kendi neslinde. Alınırsa bence Yunanistan'ın aldığı bütün uçakları boşa çıkartabileceğiniz bir başarı hikayesi olur. Evet. Peki o zaman F-16'larla ilgili son durumu da konuşalım. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ya biz hani Kaan yapıyorduk. Ama sonuçta operasyonel olmasına bir süre var. Bir süreç var. Bakın yine aynı şey, başka bir yere doğru hep aynı hata yapıyoruz. Biz F-35'leri niye alacaktık?
Biz F-35'leri F-4'lerin yerine alacaktık. F-35'ler gelince F-16'lar boşa çıkmayacaktı. Evet. Bizim F-4'lerimizin yerine F-35'ler gelecekti. Bugün de tartıştığımız konulardan bir tanesi hep aynı. Hani Kaan yapıyorduk. Kaan'ın görev sayısı, belli bir adedi ulaşıncaya kadar geçmesi gereken bir süreç var. O arada yeni nesil uçaklardan bir gruba ihtiyacımız var. F-16 Blok 70'ler dahil, kendi özgür projemiz dahil. Hürjet'i bile belki hafif taarruz uçağı olarak içine koyabilirsiniz. Çok aynı örnek değil ama en azından platform olarak. Hatta Kızılelma'yı bile koyabilirsiniz oraya. Onunla beraber bunu. Mesela bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Bence konuşulması gereken örneklerden bir tanesi. Varsa arkadaşlar bunu koyabilirse çok memnun olurum. El alemin uçağını konuşmaktan çok kendi uçağımı konuşmayı daha çok seviyorum. Anka 4 var mı? Anka 4 görüntüsü vardı galiba hatırlamıyorsam. Onu gösterebilir miyiz? Evet. Buluruz şimdi ama zannediyorum birkaç dakika alır. Tamam, önemli değil. Yani bir kez daha söyleyeyim. Bu proje şeyi karşılayacak bir proje değil. Yani Kaan'ı öldüren bir proje değil. Diğer projeleri değil. Bu bakın şu altta gördüğünüz Anka 4 tasarım aşamasında ve bence Türk Hava Kuvvetleri içinde geleceğin aynı Kızılelma ile beraber olacağı en önemli uçaklardan bir tanesi. Kaan tarafından idare edilecek havada ve bir insansız savaş uçağı olacak.